Sayısallaştırma ile ilgili daha öncesinde size Mapinfo ve QGIS programlarında nasıl yapılır bunu göstermiştim. Şimdi ise ArcGIS programına bakacağız. ArcGIS'te tabii ArcMap programına bakacağız. Yani ArcGIS Pro değil de ArcMap kısmına, daha eski sürümüne bakacağız. Burada sayısallaştırma nasıl yapılır size bunlardan bahsedeceğim. Eğer sayısallaştırmanın teorik bilgilerini ya da işte temel mantığını merak ediyorsanız şu an kartlara ekleyeceğim videolara gidip orada Mapinfo videosuna gidip ilk kısmını, ilk bölümünü izleyebilirsiniz. Zaten ben videoları genellikle bölümlere ayırıyorum. Oradaki istediğiniz bölümü izleyip tekrardan geride çıkabilirsiniz. Burada direkt uygulama kısmına geçeceğim. Artık temel mantığından burada bahsetmeyeceğim. Hemen isterseniz ekranımıza geçelim. Evet, ekranımıza geçtik. Burada tabii ArcMap programını ben daha öncesinde açmıştım. Şu şekilde hazır bekletiyordum. Buradaki pencereyi isterseniz çarpıyla kapatabilirsiniz. İsterseniz OK de diyebilirsiniz. Ben şimdilik burayı çarpıyla şöyle kapatacağım. Şimdi sayısallaştırma dediğimiz aslında nedir? Çizim yapmak değil mi? Yani geliyorsunuz bir altlık harita üzerinde. Tabii altlık harita olmadan da çizim yapılabilir ama genellikle altlık harita öneriliyor. Üzerinde çizimler yapacağız. Peki bunun için de işte belirttiğim gibi altlık haritaya ihtiyacım var. Bu uygulamada altlık harita olarak ben ArcMap içerisindeki base map'leri kullanacağım. Sizin elinizde koordinatlı bir pafta olabilir. Koordinatlı paftanız varsa alıp bunu kullanabilirsiniz. Daha önceki ArcGIS videosunda zaten bahsetmiştim. Hani koordinatlandırma nasıl yapılır bundan bahsetmiştim. İsterseniz oynatma listesine gidip oradan da bulabilirsiniz. Yine ben kartlarda eklerim. Yani açıklama kısmından gidebilirsiniz kartlara. Altlık haritayı nasıl açıyoruz? Şimdi geldik burada. Bakın şöyle bir artı butonumuz var. Add data diye. Buradaki yanındaki artı butona tıkladığınızda açılır bir liste gelir. Buradaki açılır listeden de geliyorsunuz base map. Add base map'e tıkladınız. Eğer benim gibi hazır altlık harita kullanacaksanız tabii kendi paftanız varsa onu çağırıp açabilirsiniz. Biraz sonra data çağırma nasıl olur onu da göstermiş olacağım. Geliyorum burada etiketli olanı çağıracağım. Şöyle add'e bastım. Buradaki altlık haritayı tabii ne yapıyor? Gidiyor internetten çekiyor. Altlık haritamız geldi. ArcMap ile ilgili bu izlediğiniz tabii tek video. Ben bunu 3. seferde çekiyorum. Daha öncesinde 2 seferde sıkıntılar çıktı. Yani bazısında program kapandı, bazısında işte ışık kapandı. Bu tarz durumlar oldu. Maalesef 2 defadır çekemiyorum. Bu 3. defa. Tabii burada şeyler açık kalmış. Pencereler açık kalmış. Ben sizdekiyle aynı olsun diye bu pencereleri kapatacağım. Şöyle çarpıyla kapatıyorum. Şu şekilde sizde olması gerekiyor. Altlık haritamız geldi. Şimdi altlık haritada ne yapıyorum? Öncelikle yaklaşmadan önce altlık haritam üzerinde burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çizim yapacağız ya. Çizim yapabilmek için bizim burada çizim yapılabilir bir katmana ihtiyacımız var. Yani sıfırdan katman oluşturacağız. Mevcut bir katmanınız varsa onu da yine biraz sonra göstereceğim. Editini açıp gidip çizim yapabilirsiniz. Ben burada sıfırdan katman oluşturacağım. Şimdi burada projeksiyona tabii ihtiyacımız var. Çizim yaparken önemli nokta şu. Projeksiyon bizim için çok önemli. Neden önemli? Altlık haritayla uyumlu bir projeksiyonunuz olması gerekiyor. Her zaman böyle mi? Değil. Yani profesyonelseniz, bu işi biliyorsanız tabii ki de altlık haritayla farklı bir projeksiyon da kullanabilirsiniz ama projeksiyonlar önemli. Eğer bir bilginiz yoksa benim önerim altlık haritayla aynı projeksiyonu kullanın. Yani elinizde bir pafta varsa, örnek veriyorum, Meta'dan bir pafta indirdiniz. Jeoloji pafta diyelim. Orada projeksiyonu belirtilir. O projeksiyonu kullanabilirsiniz ya da başka bir paftaysa gibi. Peki biz burada ne yapacağız? Biz burada bu altlık haritanın projeksiyonu mu kullanacağız? Hayır. Bu altlık haritanın projeksiyonu da kullanabilirdik ama şimdi bu altlık haritada kullanılan projeksiyon tüm dünya için kullanılan projeksiyonlardan bir tanesi. Dikkat ettiyseniz mesela Grönland bu kadar büyük değil. Hatta görüntüsünü bulursam ekrana koyarım. Normalde küre bir haritada siz Grönland'a baktığınızda bu kadar büyük durmaz. Grönland çok daha küçüktür. Şimdi durum böyle olunca biz burada çizimi nerede yapacağız? Öncelikle ona karar verelim. Ben çizimi Eskişehir'de yapacağım. Yani örnek olsun diye Eskişehir'i belirledim. Zaten Mapinfo ve QGIS videolarında da Eskişehir bölgesini yapmıştım. Genellikle aynı şekilde devam ettiriyorum. Eskişehir'e uygun bir projeksiyon gireceğim. Yani buradaki projeksiyon değil, Eskişehir'e uygun bir projeksiyon gireceğim. Peki bunun projeksiyonu nedir? Öncelikle buna bir bakalım. ArcMap'te şöyle önemli bir nokta var. Şimdi katman projeksiyonlarını biz genellikle şöyle gelip üzerine sağ tıklayıp Properties dediğimizde bakın burada katmanla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Burada tabii şöyle bir durum var. Şimdi projeksiyonu direkt doğrudan göremiyorsunuz. Biraz sonra normal bir katman oluşturduğumda size tekrardan gösteririm. Burası sizin için karışık gelebilir. Ben burayı şöyle öneriyorum genellikle. İptal diyeceğim. Şimdi ArcMap'in şöyle bir durumu var. ArcMap'te şu harita penceresi ya da çalışma penceresi de diyebilirsiniz. Yani harita penceresi ya da çalışma penceresi ikisi de olur. Bunun projeksiyonu ayrı, katman projeksiyonu ayrı oluyor. Ne demek bu? Siz ilk katmanı hangisini açarsanız ArcMap'te o katmanın projeksiyonu aslında bizim harita alanımızın da projeksiyonu olmuş olur. Peki harita alanının yani çalışma alanının projeksiyonuna nereden bakıyoruz? Hemen geliyorsunuz Layers'ın üzerine sağ tıkladınız, Properties'e tıkladığınız zaman bakın bizim altlık haritamızın projeksiyonu buradan görebilirsiniz. VGS 84 ve Mercator diye geçiyor. Yani tek katman açık. İlk açtığımız katman zaten buydu. Base map'imiz ve bunun projeksiyonu da çalışma alanına geçmiş. Buradan projeksiyonu rahatlıkla görebilirsiniz. Biz bunu kullanacak mıyız? Dedik ki bunu kullanmayacağız. Peki Eskişehir için hangi projeksiyonu kullanacağız? ED50 kullanabilirsiniz, TUREF kullanabilirsiniz, işte UTM olabilir. Ekrana getirdiğim şu anki görsele bakarsanız bakın burada 6 derecelik zonlar sarıyla işaretlenmiş ve turkuazla işaretlenmiş 3 derecelik zonlar var. Yani siz gelip burada hangi alanı çalışıyorsanız ona göre bir zon seçip projeksiyonu tanımlayabilirsiniz.
oluşturabilirsiniz. Projeksiyondan konusu biraz yani derin bir konudur. Çok bilginiz yoksa gelişigüzel projeksiyon girmenizi kesinlikle önermiyorum. Çiziminiz yanlış olabilir. Çizim kaydırabilirsiniz. Doğru yerinde çıkmayabilir. Ya da çizim yaparken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela çizimi hiç yapılmamış gibi gösterebilir. Bu tarz durumlar olabiliyor. QGIS videosunda mesela bir tane yapmıştım. Burada yapmayacağım çünkü videoyu biraz uzatıyor açıkçası. Orada mesela yapmıştım. Gidip oraya da bakabilirsiniz. Yanlış projeksiyona çizim yaptığımda ne oluyor? Hani onu göstermiştim orada. Eskişehir dediğimiz şurada. Ben buradaki bir alanı çizeceğim. Yani ilk başta bir parklarla başlayacağım. Belki bir de çizgi katmanı oluştururuz. Yani yollar diye. Nokta katmanı da oluşturur muyuz bilmiyorum. Bir bakalım. Çünkü zaten hepsinin oluşturma mantığı aynı. Şurası. Ben 3 derecelik kullanacağım. 3 derecelikte de 30. zona denk geliyor şurası. Tekrardan ArcMap'e geldik. Şimdi projeksiyonumuzu belirledik. Yani zonumuzu belirledik daha doğrusu. Ben TUREF projeksiyonu kullanacağım. Biraz sonra nasıl tanımlayacağımızı da göstereceğim. ArcMap'te karıştırılan konulardan bir tanesi de şudur. Biz shapefile dediğimiz yani SHP dosyası mı oluşturacağız? Katmanı mı oluşturacağız? File geodatabase var. Bunu mu oluşturacağız? Personel geodatabase var. Bunu mu oluşturacağız? Bunlar biraz kafa karıştırıyor. Aslında şöyle. Şimdi shapefile oluşturabilirsiniz. Evet. Ama shapefile'de bazen kısıtlamalar olabiliyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam 2 GB'lık bir dosya boyutu oluyordu. Ya da bazı analizlerde yapamayabilirsiniz. Yani çok esneklik sağlamıyor. Evet, shapefile her programda hemen hemen her programda açabiliyorsunuz. Başka bir JS programında. Birçok program destekliyor SHP uzantısını ama biz burada shapefile'i oluşturmayacağız. Tabii onun da bir yöntemi var. Onu da göstereceğim. Yani shape size lazım olduğunda direkt export edip shape olarak kaydedebiliyorsunuz gibi. Peki geriye kaldı 2 tane seçeneğimiz. Şimdi file geodatabase var. Bir de personel geodatabase var. Biz burada peki hangisini kullanacağız? Hemen şimdi onu size anlatacağım. Katman nasıl oluşturuyoruz? Katman oluşturabilmemiz için geliyorum. Bakın şurada bir toolbar'ımız var. Şu var ya standart diye. Bu sizde eğer ki kapalıysa şu an tuttum aşağı doğru çektim. Bu sizde kapalıysa gelip customize'a toolbar'sa geliyorsunuz. Şurada şöyle aşağı doğru geldim. Bakın standart diye yazar burada. Şunun tikini atıp açabilirsiniz. Eğer sizde kapalıysa. Ki zaten kapalı değildir. Yani bilerek ya da yanlışlıkla kapatmadıysanız kapalı değildir. Normalde default yani varsayılan ayarda geliyor bu zaten. Geliyorum, şurada sarı bir tane buton var. Buraya tıkladınız. Bakın tıkladığınızda şuraya gelecektir. Bende zaten açık. Bakın şurada gözüküyordu zaten. Şimdi kapattım. Hani sizde de kapalı olacak ya. Geldim. Şuradaki sarı butona tıkladım ve katalog geldi. Şununla yine imleç durumuna düşürebilirsiniz ya da şuraya tıklayıp şuradaki pine tıklayıp sabitleyebilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Bakın benim burada desktop'ım tanımlı. Diyelim ki sizde desktop tanımlı değil ya da datanızın olduğu yeri tanımlamak istiyorsunuz. Burada önemli nokta şu. Şimdi genellikle masaüstü çalışma yerleri önerilmiyor. Neden önerilmiyor? Şimdi önerilmiyor ama mesela ben kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Çünkü neden önerilmediğini bildiğim için, yani sıkıntı çıkarabilecek nedeni bildiğim için, o yüzden dolayı ben kullanıyorum. Ama biraz sonra bahsedeceğim. Sizde bu tarz bir durum varsa kesinlikle masaüstünü kullanmanızı önermiyorum. CBS programlarında ya da başka programlarda da belki olabilir. Yani CBS dışındaki programlarda da boşluk gibi karakterler sıkıntı çıkarabilir. Tamam mı? Boşluk, Türkçe karakter, işte şey kullanırsınız, örnek veriyorum. Büyük i kullanırsınız gibi. Sizin oturum isminizde eğer ki boşluk varsa ya da işte şey varsa, işte Türkçe karakterlerden biri ü olabilir. Bunun gibi ifadeler varsa o zaman masa üstünüzde çalışırken programınız da Türkçe karakteri desteklemiyorsa sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mesela Mapinfo'yu örnek alalım. Mapinfo'da Türkçe karakter sorunu yok. Yani bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama Mapinfo'da Datamine dediğimiz bir modül var. Üzerine ekleniyor. Datamine Discover diye geçiyor daha doğrusu. Orada mesela Türkçe karakter çok önemli. Yani kullanılmaması lazım. Boşluk olmaması lazım. Klasör isminde, datanın isminde. Biz gelip masa üstünü oluşturduğumuzda oturum ismimizde boşluk varsa, Türkçe karakter varsa o zaman analizlerde sıkıntı yaşarsınız ve sebebini de bulmanız çok çok zordur. Yani aklınıza gelmez yani o sırada. Bayağı bir sıkıntı çıkarır bu. Peki oturum ismi dediğimiz nedir? Hemen şuradan size göstermek istiyorum. Bakın normal klasör açtım, tamam mı? Şurayı büyütelim bir. Geliyorum C'ye gittim. C'de kullanıcılar nerede? Bunu siz de gidip bakabilirsiniz. Kullanıcılara geldim. Benim oturum ismi, bilgisayarımın ismi Fatih. Fatih'in içerisine girdik. Burada da masaüstü neredeymiş? Şurada. Masaüstüne giriyorum. Bakın masaüstüne geldim ya, şu yukarıdaki dosya yoluna bakarsanız C diyor, users diyor, Fatih diye belirtmiş. Bakın Fatih boşluk sucu gibi yazmıyor. Mesela boşluk olsaydı orada sıkıntı çıkarabilir bazı programlar. Bende direkt Türkçe karaktersiz, işte boşluksuz olduğu için bilgisayar ismim, oturum ismi. O yüzden dolayı ben masaüstünü rahatlıkla kullanabiliyorum. Bir sorun yaşamıyorum genellikle. Tamam mı? Ama sizde boşluk, Türkçe karakter varsa kesinlikle masaüstünü kullanmayın. Hata alabilirsiniz. Yani hata aldığınızda da program size Türkçe karakter olduğunu söylemez. Yani analiz yaparken yapamıyor olursunuz.
olursunuz. Öyle uğraşıp durursunuz. Aşırı sıkıntılı bir durumdur. Bende böyle bir durum olmadığı için ben masa üstünü rahatlıkla kullanıyorum uygulamalarda ama dediğim gibi gidip siz kendinize kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben masa üstünü yine kullanacağım. Siz isterseniz C diskinizi, D diskinizi bağlayıp hani oradan kullanabilirsiniz. Buradakini bir önce disconnect yapalım. Mesela masaüstü bende tanımlı olmasın, tamam mı? Siz kataloğu açtığınız zaman şu şekilde gözükecektir sizde. Geliyorum folder connection'ın altına. Bakın şurada masaüstünü tanımlayacağım. Nasıl yapıyoruz? Hemen buraya geliyorsunuz. Şuradaki buton var ya, artılı. Connect to folder diye yazıyor zaten. Buraya tıkladınız. Masaüstünü seçtim. İsterseniz burada yeni klasör de oluşturabilirsiniz bu arada. Mesela bunu da göstereyim size. Yeni klasör oluştur dedim. Bakın ArcMap örnek çalışma diye isim verdim. Türkçe karakter kullanmadım. Boşluk yerine de alt tire kullandım. Ve boşluğa tıklıyorum. Bakın boşluğa tıkladım ya, şu an bu seçili olmasına rağmen burada halen yeni klasör gösteriyor. O yüzden ne yapıyorum? Gelip tekrardan bu klasörü seçtim. Hatta bakın değişmedi. Şöyle yapın. Mesela CBS'ye geldim. Şurayı kapatalım. Tekrardan şuraya tıklıyorum. Bakın ne oldu? ArcMap örnek çalışma diye. Burada klasör ismini aldı. Buraya tamam diyeceğim. Ne oldu? Bakın şuraya eklenmiş oldu. Nerede? Şurada. Tamam. Ben bir kafa karışıklığı olmasın diye şunları bir kaldıracağım, olur mu? Şunları bir kaldıralım. Yani bu tarz durumlarda bir şeyleri anlatırken, eğitim verirken ben ne kadar işte sade olursa o kadar anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Tamamdır. Sadece şunu bıraktım. Yani siz de ekleyince, sizde de ilk defa eklediğinizde bu şekilde olacaktır ya da başka eklediyseniz oradan sizde durabilir. Ben daha rahat hani net bir şekilde anlatabilmek için diğerlerini sildim. Bu şekilde geldi. Bakın artıya tıkladığınızda altında herhangi bir şey yok. Peki devam ediyoruz. Üzerinde sağ tıkladım. New diyorum. İsterseniz burada klasör de oluşturabilirsiniz, folder deyip. Ama ben klasörümü zaten oluşturduğum için, tamam mı? Yani klasörü oluşturup buraya bağladığım için herhangi bir işlem yapmıyorum klasörü oluşturmayla ilgili. Aşağı doğru geldik. Bakın burada shape file de var. Ama ben shape oluşturmayacağım. Şurada file, geodatabase ve personal geodatabase var. Peki nedir bunlar? Personal geodatabase MDB uzantısıyla belirtilir. Yani Microsoft Access Database'in uzantısıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu biraz daha nasıl diyeyim, okuma yazması biraz daha düşük olabiliyor. Analizlerde biraz daha esnekliği az olabiliyor. Data boyutlarında biraz kısıtlı olabilir. O yüzden dolayı biz ne yapıyoruz? Genellikle önerilen ve benim de önerdiğim zaten file geodatabase oluyor. Daha esnektir. Okuma yazma hızı daha yüksektir. Data boyutu sınırlaması çok daha büyüktür. Analizlerde daha rahat çalışabiliyorsunuz. O yüzden dolayı biz genellikle file geodatabase'i öneririz. Buraya tıkladım. Şöyle oluştu. Buraya da tabii bir isim vereceğim. Yani isterseniz böyle de bırakabilirsiniz ama genellikle ben isim vermeyi tercih ediyorum. Sonradan çünkü karışıyor. Bakın sayısallaştırma diye isim verdim. Türkçe karakter yine kullanmadım. İsterseniz burada Enter'a da basabilirsiniz. Ne oldu? İsmini tanımlamış olduk. Peki devam ediyoruz. Tekrardan sağ tıkladım. Bakın GDB uzantısı diye geçer. Şöyle geodatabase diye. Üzerine sağ tıkladınız. Yine New'e geldim. Bu sefer Future Dataset oluşturuyor. Nedir bu Future Dataset? Hemen bir isim verelim. Şöyle isim verdim. Eskişehir alt tire sayısallaştırma diye Türkçe karakter yine kullanmadım. Sonrakine bastık. Burada biz çalışmamızın projeksiyonunu tanımlıyoruz. Peki projeksiyon ne olacak? Şimdi şurayı bir kapatalım önce. Olur mu? Daha öncesinde baktığım için böyle açık geldi buralar. Şunları kapatalım. Size şöyle gelecektir. Ben TUREF'i kullanacağım. TUREF yazdım. İsterseniz Enter'a basabilirsiniz. İsterseniz buradaki Search butonuna basabilirsiniz. Ben şöyle Enter'a bastım. 2 tane kategoriyi getirecek. Ben şuradaki Projected koordinat sisteme geldim. National Grids'e gidiyorum. Buradan Türkiye'ye geldim. Burada 3 derecelik olanlar da var. TUREF. Ben buradaki yani şunları kullanmayacağım. Şunların zonunu tabii farklı görüyorsunuz. Biz geldik. Burada TUREF TM30'u kullanacağım. 30. zona girdiği için. Sonraki dedim. Sonraki diyorum ve bunlarda herhangi bir değişiklik yapmadık. Finish dedik. Projeksiyon tanımladık ya. Biz artık bu proje içerisinde yani çalışma içerisinde oluşturacağımız tüm katmanların projeksiyonu bu olacak. Tekrardan gidip projeksiyon seçmemiz gerekmiyor. Zaten belli bir alanda çalışma yapıyorsanız tüm datanın aynı projeksiyonda olması gerekiyor. Yoksa kayıklığa sebep olur, hataya sebep olur. Datanız doğru olmaz, çalışmanız doğru olmaz. Oluştu değil mi? Zaten artıya tıklarsanız da altında herhangi bir şey yok. Üzerine tekrardan sağ tıkladım. Bu sefer ne oluşturuyoruz? Future Class. Peki nedir bu? Bu da layer yani katman oluşturmamızı sağlıyor. Şöyle parklar diye isim verdim katmanıma. İsterseniz burada etiketle girebilirsiniz. Nedir bu etiket? Mesela burada Türkçe karakter kullanamıyorsunuz ya. Gelip buraya Türkçe karakter kullanıp yazabilirsiniz ama ben önermiyorum. Çünkü zaten database'de şu duracak. Bu etiketli olan yani burada göreceğimiz isim bu farklı, şurası farklı olunca bazen unutabiliyor kişi. Çalışmayı kaydederseniz 3 ay sonra 5 ay sonra gelip baktığınızda kafanız karışabilir. O yüzden dolayı ben kendim için ya ben genellikle burayı kullanmıyorum şu şekilde. Herhangi bir etiket yazmıyorum. Olduğu gibi katman ismi getirsin. Önemli noktalardan bir tanesi buradaki katmanın türü ne olacak? Yani veri türü ne olacak burada? Vektör veri türlerimiz var ya işte alan, çizgi, nokta değil mi? Biz burada parkları çizeceğiz. Parklar nasıl olacak? Alan yani poligon. Poligonu seçtik. Burada Mapinfo'daki gibi bir durum yok. Yani siz hangi katman
katmanı oluşturacaksanız, hangi veri türüne ait katmanı oluşturacaksanız onu seçmeniz gerekiyor. Poligon seçtik ya, gelip bunun içerisine nokta ya da çizgi oluşturamazsınız. Ki zaten CBS mantığında da olması gereken bu. Mapinfo'da niye izin veriyor? Mapinfo biraz daha işte CAD mantığına da yakın olsun diye izin veriyor. Mesela QGIS'te de bu izin verilmiyor. Sonrakine bastık. Burada herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Sonraki dedim ve şu pencereye geldik. Burada da bizim öz nitelik tablosu diyoruz ya, hani katmanın öz nitelik tablosu. İşte veri sayfası ya da işte Mapinfo'daki ismi. Burası kolonların ismi. Bakın 2 tane sabit geliyor. Buraya biz kolon ismi ekleyeceğiz. Adı diye isim verdim. Adı diye. Ve bunu da türünü text yapıyorum. İşte integer'lar var. Tam sayı. İşte küçük tam sayı mı, büyük tam sayı mı olacak? Float'lar var. Taşan sayı, virgüllü sayı diye geçer. İşte double olan var. Date olan var. Yani bunlara şu an için girmeyeceğim. Tablo yapısı konusunu çekeceğim. Bu videodan sonrası o konumuz olacak. Onu da biraz daha detaylı bahsederim. Biz şimdilik text'i seçeceğiz. Adı kısmına. Peki text'te ne olacak? Genişliği belirtmemiz lazım. Genişlik dediğimiz nedir? Şimdi benim isim Fatih değil mi? F-A-T-I-H. 5 karakter. Bu 5 karakter oluyor. Soy isim Sucu. 4 karakter değil mi? Ben Fatih Sucu yazacaksam boşluk da olacak ya arasında. O boşluk da bir karakterdir. O zaman 10 karaktere ihtiyacım var. Yani Fatih Sucu 9 karakter, bir de boşluk olacak o isimle soy isim arasında. 10 karaktere ihtiyacım var. Siz burada boşluk olabilir, nokta, işte soru işaretidir, slash'tır. Bunların hepsi birer karakter. Rakamdır, A, D, F, bunun gibi harflerin hepsi birer karakter diye geçer. Ben buraya geliyorum. Program diyor ki sen buraya ne kadar genişlikte bir isim gireceksin? Ben diyorum ki 100 karakter yeterli. Daha büyük girmenize gerek yok. Yani izin veriyor diye gelip buraya 200 yazmamıza gerek yok. Çünkü siz 200 yazdığınızda içerisine 200'lük bir karakter girmeseniz bile program oraya göre bir yer ayırıyor. Bu da dosyanın büyümesine sebep oluyor. Küçük datalarda çok önemli değil ama büyük çalışmalarda bu önemli. Datanın şişmesine sebep olur gereksiz yere. Yazdım. Başka peki ne ekleyeceğim? Başka bir şey eklemeyeceğim. Yani isterseniz parkın işte hangi mahallede olduğunu ekleyebilirsiniz. Parkla ilgili başka bilgiler koyabilirsiniz. Ben şimdilik başka eklemeyeceğim ve finish'e bastım. Şöyle bir uyarı verdi. Bu uyarının sebebi diyor ki altlık haritanla oluşturduğun katmanın projeksiyonu aynı değil. Ben buraya yine close diyeceğim. Tamam diyorum. Bunun farkındayım. Bunun uyarısını verdi. Geldim Layers'ın içerisine. Bakın Layers'da sizde eğer böyle gözükmüyorsa şöyle yapabilirsiniz. Bakın şuradaki işaretler var ya. İsterseniz şuna gelebilirsiniz. İsterseniz şuna geldiğinizde bakın dosyanın yolunu görebilirsiniz. Ya da şuraya geldiniz. Bunları ben daha sonra anlatırım yine size. Bu videoda değil de başka bir videoda anlatırım. Önemli olan şu baştakine gelebilirsiniz. Yani şu baştakine gelirseniz burada tutup taşıma işlemini yapabilirsiniz. Alta üstte. Zaten üstte duracak da şu baştakine getirebilirsiniz. Peki parklar diye katmanımız geldi. Şu an içerisi boş. Küçük bir ayar yapacağız. Layers'ın üzerine geldik. Properties'e gidiyoruz. Projeksiyonumuzu Eskişehir'e uygun olacak şekilde ayarlayacağız. Hemen geldim şuraya Turef diye yazıyorum. Enter'a bastık. Bu harita penceremizin yani çalışma alanımızın projeksiyonuydu. Burada koordinat sisteme geliyorsunuz. Ben de zaten açık olduğu için orayı söylemeyi unuttum. Koordinat sisteme geliyorsunuz. Buradan Turef dedim ve Enter'a bastım ya da işte arama search'e de basabilirsiniz. Hemen geliyorum. Projected altında National Türkiye'ye geldim ve buradan Turef TM30'u seçtim. Uygula diyorum. Yine uyarı veriyor. Yes dedim. Uyarı vermesinin sebebi altlık haritayla uyuşmaması. 2 defa soruyor. Şuraya bir tamam diyelim. Bakın ne oldu? Şu şekilde getirmiş oldu. Ben etiketli altlığı çağırdığım için birisi altlık harita, diğeri de etiketler. Yani ayrı ayrı 2 katmanda. Çok önemli değil. Niye etiketliyi çağırdım? Çünkü parkları çizeceğiz ya. Parkın ismi gözüksün ki ben parkın ismini veri sayfasına yazabileyim. Başka bir şey yok yani burada. Olay yok. Şöyle gösteriyor ya. Bunun sebebi Eskişehir'e uygun projeksiyon girmemiz. Yani şu demek oluyor. Siz Eskişehir'den bir gelsin harita. Eskişehir'den uzaklaştıkça bozulmalar gitgide artıyor. Nerede Eskişehir? Şurada çok şurada. Şuraya yaklaşacağım. Bu altlık haritayı tabii internetten çekiyor. Yani çok yavaş geliyorsa internetten kaynaklıdır bu. Geldim yaklaştım. Şurada bir yere yaklaşacağım. İşte park bulacağım. Bir tane park çizeceğiz. Tabii burada örnek çalışma yapıyorum. Sadece çizim nasıl yapılır? Size bunu göstermek istiyorum. Evet şuradaki parkı çizebiliriz. Bunun ismi gözüküyordu ama şöyle bakayım. Biraz daha geriye doğru çıkacağım. Evet şurada yazıyor. İsmi Türk Dünyası Doğa Park'mış. Şimdi ben buradaki parkı çizeceğim. Biraz daha yaklaştım. Şu benim için yeterli. Burada çizim yapacağız. Çizim için peki hangi araç tool'una yani toolbar'a ihtiyacımız var? Hemen geliyoruz. Bakın burada editör var ya. Bende tabii açık. Bu sizde eğer ki açık değilse bakın şöyle kapattım. Geliyorsunuz Customize'a, Toolbars'a geliyorsunuz. Buradan da editör şurada bastınız. Araç çubuğumuz geldi. Ben bunu da aldım. Şöyle yerleştirdim. Bunu isterseniz yüzden de kullanabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsan. Çizim yaparken bir de Snapping'e ihtiyacımız oluyor. Snapping'i de mesela kapattım. Daha önceden tabii videoyu çektiğim için yani bu 3. video olduğu için bende açık geldi. Bu da eğer ki sizde kapalıysa 2 şekilde açabiliyorsunuz. Ya gelip burada Snapping'de yani editörün altındaki açılı listeye geldiniz. Snapping'e geliyorsunuz. Snapping Toolbar'a basabilirsiniz. Ya da hatta göstereyim şöyle. Mesela geldiniz ya şuradan. Snapping Toolbar dediniz. Bu da getirir. Bu da olur. Ya da yine Customize Toolbars'a geliyorsunuz. Burada Snapping'e bastığınızda yine aynı şekilde gelecektir. Ne işe yarıyor bu? Biraz sonra çizim yapacağız ya. Çizim yaparken tıkladığımız her bir yere vertex deniyor. Ya da bir diğer ismi işte node da deniyor. Ya da işte
Türkçe karşılığı düğüm de denildiği oluyor. Vertex ya da node daha sık kullanılıyor. Her bir tıkladığımız yer vertex diye geçiyor, node diye geçiyor. Bunları yakalamamızı sağlıyor. Çizim sırasında bize kolaylık sağlar. Biraz sonra mantığından bahsedeceğim. Önce bir çizim yapalım. Çizim için geliyoruz editöre. Start Editing'e bastım. Bakın şu an Start Editing pasif durumda, yani aktif yani şu an. Çizime başlayabiliriz. Peki çizimi yapacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle şu kataloğu, şuradaki pinini bir kaldıralım. Şurada gizlensin. Geliyoruz şurada editörün içerisinde sağa doğru geldim. Bakın şurada bir butonumuz var. Create Features diye buna tıkladınız. Şu pencere gelecek. Şu alttaki pencere sizde kapalı olabilir şöyle. Bunu da açmanızı öneririm. Şurada panele bastığınızda, işarete bastığınızda şu şekilde gelecektir. Bu da açık olursa iyi olur. Parklar seçtim. Nasıl çizeceğiz? Poligon değil mi? Poligonu aldım. Bakın imlecim değişti şu an. Şuradan parkları çizelim. Mesela başladım. Şurada tıkladım. Başlangıç nodum. Mouse'un sol tikini tıkladım. Tabi burada ağaçların gölgesi ve yandan çekildiği için herhalde onda biraz etkisi var. Yani yola gelmiş. Ben şurada yola girmeden çizmeye çalışıyorum. Çizime şu an çok dikkat etmiyorum. Tabi minik hatalar olabilir. Yani normalde biraz daha yaklaşıp o şekilde de sayısallaştırma yapabilirdim ama şimdilik bu seviyeden yapacağım. Şöyle geldik. Mesela burada biraz yola gitti ya. Bunu nasıl geri alacağız? Bunu şöyle CTRL-Z bastığınızda vertex'inizi, nodunuzu geri alabilirsiniz. Yani CTRL-Z ile istediğiniz kadar geri alabiliyorsunuz. Şöyle tıkladım. Buraları biraz kabaca geçeceğim artık. Şimdi çizim yapacağım yer haritanın dışında ya. Mouse'un teker tuşu var ya, scroll. Bunu basılı tuttunuz. Şöyle tutup çektiniz. Tekrar çizime devam edebilirsiniz. Şurada yola girmemeye çalışacağım biraz daha. Şöyle yapalım. Tamam, çizimi bitireceğim ya. Çizimi 2 ya da 3 şekilde bitirebilirsiniz. Birincisi geldiniz çift tıklayıp bitirebilirsiniz. Ya da kısa yol F2 ile bitirebilirsiniz. F2'ye bastığınızda. Ya da sağ tıkladınız. Finish Sketch diye seçeneğimiz var. Bakın zaten F2 diye gösteriyor. Buraya da basarsanız yine çizim tamamlanmış olur. Geliyorsunuz sonra buradaki Edit Tool'dan Select'i aldınız. Haritayı şöyle scroll tuşu, yani tekerleği basılı tuttuğunuz şöyle çektim. Şuraya getirdim. Çizimi yaptık. Şimdi bu önemli bir nokta. Nedir bu? Bilgisayarınız pat diye kapanabilir. ArcMap pat diye kapanabilir. İşte ben mesela masaüstte çalışıyorum. Güç ünitem yok ekstradan. Elektrik kesilirse şu an çalışma pat diye gider. Ne yapıyorum? Ben genellikle şuna alıştım. Tabii her çizimden sonra değil de böyle belirli işte 3-5 dakikada bir olabilir. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz her bir çizimden sonra. Gelip hemen ne yapıyoruz? Save butonuna tıklıyoruz ki bu kayıtlı kalsın. Tamam? Bu sadece ArcMap için değil. Her programda böyle çalışmanızı kesinlikle öneririm. Hatta çalışma yapıyorsanız günlük mesela bir çalışma yaptınız. İşte yarım gün çalıştınız. 3 saat, 5 saat tüm gün. Kesinlikle yedeklerini alın. Bazen mesela teknik destekte bir bağlanıyoruz. Datalar bozulmuş. Yani virüs girmiş mesela, bozulmuş. Zip yapıp yedek alabilirsiniz gibi. Ya da hiç virüs girmeden bozuluyor. Böyle bu tarz durumlar oluyor. Çizimi yaptık. Veri sayfasına bilgi gireceğiz bunun. Nasıl giriyoruz? Veri sayfasını şöyle yapabilirsiniz. Gelip parklar üzerine sağ tıklayıp Open Attribute diyebilirsiniz. Buradan da giriş yapabilirsiniz. Bakın şu an seçili olan zaten bu. Şöyle göstereyim. Şu editörün yanındaki Edit Tool var ya, bu seçili ya. Bununla boşluğa tıkladığınızda bakın seçim iptal oldu. Şuradaki renkle gitti. Seçerseniz bakın buradaki de yine renklenmiş oldu. Gelip buradaki alt kısmına bilgisini girebilirsiniz. Bu bir. İkincisi de şudur. Geliyorsunuz şurada yine editör araç tool'unda, toolbars'ta Attributes diye bir butonumuz var. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın şöyle geldi ya, çizim yaptığınızda ve çizim seçiliyken bakın şöyle boşluğa tıkladım ya. Boşluğa tıkladığınızda seçim gider. Burası da gider. Objeyi seçtiğiniz an objeye ait veri sayfasını getirir. Buraya ismini girebilirsiniz. Türk Dünyası Doğa Park mıydı? Bu şekilde miydi ismi? Bir geriye doğru çıkıp bakacağım ismine tekrardan. Evet, Türk Dünyası. Şunu kapatalım tekrar görünürlüğünü. Şuradan görünürlüğünü kapatıp açabiliyorsunuz katmanı. Şöyle kapattım. Türk Dünyası Doğa Park'mış. Tamam, doğru. Bu şekilde çizimi yaptık. Veri sayfasına girdik. Ne yapıyoruz? Veri sayfasına girdiğimizde de tabii bunu ne yapmamız gerekiyor? Yine save deyip bunun kayıtlı hale getirmemiz gerekiyor. Burada 2 tane kolon daha var. Biz böyle bir kolon oluşturmadık. İsterseniz şuradan da bakabiliriz. İşte sağ tıkladık, Open Attribute dedik. Bakın şöyle bir 2 tane kolonumuz gelmiş. Biz bunları eklemedik. Bunu ArcMap'te çizim yaparken kendisi otomatik ekler. Şurada da zaten gözüküyor. Length dediği yani uzunluğu, yani çevre uzunluğu, çevresini hesaplayıp yazdırıyor. Area dediği, araya diye yazıyor ya, bu da alan hesabı. Tamam. Kendisi otomatik yapıp bunu ekliyor buraya. Biz eğer ki çizim yapacaksak zaten editörümüz açık ya, şu an startta ya zaten. Gelip tekrardan bakın şu altta Create Feature diyor ya, şuraya tıkladınız. Tekrardan gelip burada açmanız gerekmiyor. Buraya da tabii tıklayabilirsiniz, o da olur. Şuradan seçtim. Parklar seçili. Yine poligonu alıp gelip buradan çizim yapabilirsiniz. Bir tane yeni bir katman oluşturalım. Geliyoruz kataloğa. Bakın zaten Future datasetimiz burada ya. Bunun üzerine sağ tıkladınız. Yine New diyorum. Future Class'a bastınız. Şurada uyarı veriyor. Eğer böyle bir uyarı çıkarsa, bilerek böyle yaptım zaten. Hemen geliyoruz burada. Stop Editing'e bastınız. Tekrardan kataloğa geliyoruz. Future datasetin üzerine sağ tıkladınız. New dedik. Future Class diyoruz. Bakın uyarı gitmiş oldu. Bilerek yaptım ki hani denk gelirseniz bu şekilde geçebilirsiniz. Yani çizim işlemi açık olduğu için o uyarıyı veriyor. Ne oluşturacağız? Yollar. İsmini yazdım. Ne olacak bu? Line. Line'ı seçtik. Sonraki diyorum. Sonraki ne olacak? Veri sayfası, yani özellik tablosunda
ne yazabiliriz buraya? Yol adi diye yazdım. Alt tire kullandım. İsterseniz adi de diyebilirsiniz. O da olur. Yine text olacak. Yol ismi de ne kadar uzun olur? 50 diye bıraktım ve finish'e bastım. Nereye geldi? Bakın şuraya geldi zaten. Şuradan bir özellik tablosunu da açalım mı? Open Attribute Table'a bastım. Bakın herhangi bir bilgi yok. Yani siz çizim yaptığınız zaman zaten buraya da gelir. Ama buradan çok şu daha çok hani önerilir. Şuradaki Attributes var ya, şuradaki butonla çağırmış. Burayı açarsanız daha rahat olacak. Bir tane yol çizelim. Dümdüz yol çizeceğim. Yani çok da hani karmaşık olsun istemiyorum. Editöre geldik. Yine Start'a basıyoruz. Start Editing'e bastık. Buradan yolları seçiyorum. Create Features'tan. Nereden çağırmıştık? Şuradan. Değil mi? Şurası. Zaten açık bizde. Line'ı seçiyorum buradan. Geldim. Tıkladım. Tabii burada yol 2 şeritli. Ben şu şeridini çizdim. Yani burada çizim kısmına çok takılmayın sizden diyeceğim. Sadece çizim nasıl yapılır onu gösteriyorum. Çünkü data çiziminde bu değişiyor durumdan duruma göre. Mesela kimisi tek bir çizgi atıyor buraya. İşte veri sayfasında 2 şeritli yol diyebilir. Kimisi de geliyor şeritleri ayrı ayrı çiziyor. Bu taraftaki şeridi ayrı çizdi. İşte buradan gidiş yönünü falan ekliyor. Şu diğer tarafta da bir yol var. Yanlış görmediysem değil mi? Ya da ortada mı yol var? Herhalde şurada 2 şeritli olması lazım. Değil mi şurası? Şunlar ne? Ağaç falan olması lazım. 2 yolluysa gelip buradan diğer yolda çizebilirsiniz gibi. Ya da tek yolsa bu şekilde de olur. Şöyle bir yaklaşıp bakayım mı? Bir netleyecek mi? Şunlar park etmiş. Yani şurada da bir yol var mı? Burada yok. Şu kısım parkın önü. Yani şey değil. Ben burada 2 şeritli yol sandım. Yok. Burası herhalde parkın önüne geliyor. Şurada da arabalar park etmiş. Herhalde tek şeritli, büyük ihtimalle doğru çizmiş olduk yani aslında burada. Objemizi çizdik. Geliyorum buradan yine edit tool'umu aldım. Zaten seçili şu an. Yani seçili tekrar seçmemiz gerekmiyor. Attributes'e geldiğinizde zaten bunun veri sayfası burada. İşte ben isim vereceğim buraya. Birinci yol diye isim verdim. Burada da yolun uzunluğunu yine kendisi otomatik hesaplamış. Buradan görebilirsiniz. Birinci yol dedim. Tabii birinci yol değil de hani ben şu an farazi olarak bilgi giriyorum. Boşluğa tıkladım. Bu şekilde yaptık. Hemen geliyorum buradan. İşte save'e de yine basabilirsiniz. Burada önemli noktalardan bir tanesi çizim yaparken snap özelliğinin açık olması. Hani şuradan bahsetmiştim ya snapping'den. Bu ne işe yarıyor? Bunu hemen geliyorsunuz. Use snapping işaretli mi? Eğer değilse işaretliyorsunuz bu şekilde. Daha sonra yanındaki butonlar var ya, bunun 4'ünü de açıyorsunuz. Yani şunlar şöyle size kapalı büyük ihtimalle gelecektir. Bunları tıklayıp şöyle açmanız gerekir. Ne işe yarıyor bunlar? Tıkladığınız her bir yerin, yani vertex diyoruz ya, node diyoruz yani isimleri. Bunların yakalanmasını sağlıyor. 4'ünü de açmanızı öneririm. Her birinin ayrı ayrı işlevleri var. Çok kafa karışıklığına gerek yok. 4'ünü de açabilirsiniz. Birisi işte son tıklanan yeri yakalıyor. Kimisi işte ortadakini yakalıyor gibi. Biz hepsini açıyoruz. Yani genellikle ben öneriyorum. Spesifik bir çalışma yapmıyorsanız. Ne işe yarıyor bu? Hemen geliyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu an startımız zaten açık. Stop yapmadık. Şuradan Create Future'a geldim ya. Yolları seçtim. Line'ı seçtim. Bakın şuraya gelip bunun tam bitişiğine yol çizmem gerekirse şu snapping'in açık olması gerekiyor. Bakın şöyle geldiğimde zaten yakaladı. Tıkladım. Şurada çift tıklayıp bitireceğim. Mesela şöyle çift tıkladım, bitirdim ya. Bakın burayı tam kesiştirmiş oldum. Arasında boşluk yok. Şöyle tam birleşmiş oldu. Bu CBS'de önemli. Peki bu açık olmasa ne olacaktı? Yani biz bunu kapattığımızda ne olacaktı? Tamam mı? Siz bunu kapattığınız zaman gelip bakın burada yakalayamazsınız. Zaten işaret çıkmadı. Mesela şunun bitişiğine bir obje çizmek isteyelim. Tamam mı? Bunun ne kadar yaparsanız yapın tam bunun kesişimine getirmeniz çok zordur. O yüzden dolayı biz kolaylık olsun diye ne yapıyoruz? Gelip buradaki use snapping'i açıyoruz ki bakın şöyle yakalasın ki bitişik olsun. Neden? Network analizi yapabilirsiniz. Başka analizler yapabilirsiniz. İşte kopukluk olursa o yolun, buradaki yol buraya bağlı değilse program bu yolun buna bağlı olduğunu bilmez. Kesiştirmeniz gerekiyor. Bunlar önemli. Tamam. Daha sonrasında geldim yine Save Edit'e bastım. Bu şekilde çizimi gerçekleştirmiş olduk. Bir de şundan bahsedeceğim. Şu altı haritayı kapatacağım. Tamam mı? Bir de komşu alan çiziminden bahsedeceğim size. Tabii çizimlerle ilgili daha fazla işlem var. Belki ayrı bir videoda anlatırım size. Bilmiyorum. Mesela bazı objeleri birbirinden kesip çıkarmanız gerekiyor. İşte serbest çizimler yapmanız gerekiyor gibi. Ben şuraya geldim. Mesela parkları seçtim. Tamam mı? Şuradan seçiyorum parkları. Create Features'tan parkları seçtik. Bir tane çizim yapacağım. Şöyle rastgele altı harita olmadan bir tane şöyle çizim yaptım. Tamam mı? Buna komşu bir alan oluşturmak istiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Geliyorsunuz şurada şu alt kısımda Autocomplete Polygon diyor ya, bunu seçiyorsunuz. Snapping'imiz de açık. Mesela buraya komşu bir alan oluşturacağız. Öncelikle geliyorum şuraya bitişik bir node atmam lazım. Buraya bitişik bir node attım. Şöyle geldim. Mesela şurayı kapatacağım, tamam mı? Şöyle kapattım. Burayı tekrardan objeyle geldim. Zaten snapping açık olduğu için bakın şöyle yakaladı, tıkladım. Şu arayı tekrardan çizmiyorum. Şuraya geldim ya, çift tıkladım, bitirdim. Bakın ne yaptı? Şu kısmı kendisi otomatik komşu alanını oluşturdu. Ve arasında herhangi bir boşluk yok. Bitişik yaptı. Boşluk olmaması lazım zaten. Tamam?
Yani komşu bir alan çiziyorsanız, mesela il sınırlarını çiziyorsanız birbirine yapışık olması lazım. Boşluk olmaması lazım. Boşluk varsa topolojik hataya girer. Bu da sıkıntı olur. Komşu alanı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Tabi burada çizdiğim obje basit. Yani gelip buna hiç tıklamadan normal poligonla da işte snapping açıkken şuraya tıkladınız ya. 1, 2, 3 tıklamayla daha sonra 4. de bitirip şurayı kapatabilirsiniz ama her obje tabi bu şekilde basit olmuyor. Bundan da bahsetmiş olalım. Hemen geliyorum, şurada Save Edit'e de bastım. Kaydettik. Buradan Stop Editing diyorum. Çizim işlemini şu şekilde durdurmuş olduk. Sayısallaştırma işlemi böyle. Ben nokta katmanını göstermedim. Nokta katmanı da yine aynı şekilde oluşturabiliyorsunuz. Yani şöyle geliyorsunuz. İşte yine katalogda Future Dataset'in üzerine sağ tıkladınız. Şöyle göstereyim hatta hızlı bir şekilde. Future Class'a geldik. Aynı mantık. Mesela bakın önemli nokta diye yazdım ya da POI de diyebilirsiniz. Ya da işte ne noktasıysa artık, nokta objeniz neyse. Gelip bu şekilde yazdım. Daha sonra alta geliyorsunuz. Point'i seçiyorsunuz. Nokta objesi olacağı için. Sonraki dedik. Sonraki veri sayfasında da mesela adı diye ekledim. Yine text olacak. 50 olur. Bir tane daha ekleyelim mesela, örnek olsun. Kategori diyeceğim mesela. POI'nin yani önemli noktanın kategorisi. İşte sağlık mı ya da işte okul mu ya da başka bir kamu kurumu mu, bu tarz kategoriler yaptırabilirsiniz. Bunları girdik. İsterseniz mesela X, Y koordinatını yazdırmak istiyorsanız X ve Y de belirtebilirsiniz şöyle. Mesela bunlar ne olacak? Bunlar float olacak. Bunları belki ayrı bir videoda bahsederim size. Float şeklinde yaptık ve finish dedim. Ne oldu? Bakın şuraya geldi. Veri sayfasını size göstereyim. Özellik tablosunu Open Attribute Table'a bastınız. Burada zaten kolon başlıklarımız var. Aynı mantık, yine editörden Start'a bastınız. Eğer açık değilse önemli noktayı seçiyorsunuz. Önemli noktayı seçtiniz. Daha sonrasında point'i seçiyoruz buradan. İşte nereye nokta atacağız? Tabii ben şu an altı haritasız, sadece nasıl çizim yapılır onu gösteriyorum. Tıkladım ya, bakın çizimi şu an yaptı. Bunu da veri sayfasını buradaki attributes'te açtınız ve buradan bilgileri yine girebilirsiniz. Bilgileri girdikten sonra da geliyorsunuz buradan Save'e bastınız. Daha sonra Stop dediniz. Eğer Save'e basmadan şunu da göstereyim. Bakın bir tane çizim yapalım. Geldim önemli nokta. Point'i seçtim ya. Tıkladım. Save'e basmadan Stop derseniz program zaten size soruyor. Diyor ki yani kaydedilmemiş katmanlar var. Bunları kaydedelim mi? Ben de evet diyeceğim. Bakın ne oldu? Kaydedilmiş oldu. Şundan da bahsedelim. Biz katmanın stilini değiştirmek istiyoruz. Stil nasıl değiştirilir? Buradaki parklardan göstereyim. Şu yolları bir kapatacağım. Önemli noktayı kapatalım. Tamam mı? Bu arada obje silme de nasıl oluyor? Obje silme de çok basit. Onu da unutmadan göstermiş olalım. Sonra stil değişikliğinden bahsedeceğim. Diyelim ki biz burada çizmiş olduğumuz objeleri silmek istiyoruz. Geliyorum editöre, Start'a bastık. Tamam mı? Şuradaki seçim butonu var ya, bunu aldınız. Seçtiniz. Klavyeden delete tuşu var ya. Bunu tıkladınız, sildi. Delete yaptınız, sildi. Daha sonra geldim. Yine stop'a bastım. Kaydedilsin mi? Evet. Ne oldu? Silmiş olduk. Bu çizgide de böyle, nokta katmanında da aynı şekilde yapabilirsiniz. Stil değişikliğini nasıl yapıyoruz? Öncelikle şu altı haritayı bir açalım. Parklar katmanı burada ya. Bunun altında bakın şöyle bir simgemiz var. Buraya tıkladığınız zaman şöyle açılır. Buradan istediğiniz stili seçebilirsiniz. Mesela şu şekilde rengini değiştirdik. Ya da parklar üzerinde sağ tıkladınız. Properties'e geliyorsunuz. Burada sembolojiye geliyorsunuz. Buradan da yine stil değişikliğini isterseniz yapabilirsiniz. Şu önemli. Bakın hemen göstereyim. Parklar üzerinde sağ tıkladık. Kapatacağız mesela bunu, tamam mı? Remove'a bastık ya. Ne oldu? Kapandı. Geliyorum buradan Create Feature'ı kapattım. Attributes'e kapattık. Kataloğa geldik. Parklar nerede? Şurada değil mi? Tuttum. Buraya sürükle bırak yaptım. Bakın tekrardan eski haliyle gelmiş oldu. Bu bazen rengini değiştirdiği de oluyor. Eğer ki benim verdiğim stilde kalsın istiyorsam o zaman geliyorum. Şurada file'da save butonu var ya, bakın CTRL-S diye. Hatta o buton şurada da var. Şurada. Aynı işlem zaten. Buraya basıyorsunuz. İşte masa üstüne geldim. Benim çalışmam burada olduğu için buraya geldim. Klasör oluşturalım ya. Çünkü buradaki dosya yapısını da size göstereceğim. Karışsın istemiyorum. Bir tane klasör oluşturdum. Proje diye isim verdim. İçerisine girdim. Buraya da yine proje diyeceğim. İstediğiniz ismi verebilirsiniz tabi burada. Proje diye isim verdim. MXT diye kaydediyor. Kaydet dedim. Bu şekilde yapmış olduk. Bunu isterseniz yollarda yapabilirsiniz. Önemli noktaya da olur. Yani stillerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Peki ne oldu şimdi? Şöyle yapalım. Şuradan ArcGIS'i komple kapat. Tamam. Öncelikle şunu göstereyim size. ArcMap çalışmaya geldik ya. Bakın GDB uzantısı geodatabase'imiz burada. Biz eğer ki bu çalışmayı yedekleyeceksek, başkasıyla paylaşacaksak şunu yedekliyoruz. Tek bir dosya zaten. İçerisinde bir sürü şöyle dosyalar var. Bunlar sizin için çok anlam ifade etmeyebilir. Önemli değil. Biz bunu başkasıyla paylaşırsak bizim çalışmamıza erişebilir. MXT dosyamız nerede? Şurada. Hemen geldim. Tekrardan ArcMap'i çağırıyorum. Açıldı. Burada zaten çalışmamızı tanıdı. Son çalışmamızı. Buradan da çağırabilirsiniz. Ya da gelip buraya cancel dersiniz. File'a geldiniz. Open'a gidiyoruz. Zaten proje dosyasının içerisinde ben yine şöyle göstereyim size. Masaüstü. Örnek çalışma. Proje klasörüne girdim. MXT'yi seçtim. Bakın çalışmam olduğu gibi gelmiş oldu.
oldu. Diyelim ki siz bu çalışmayı değil de sadece parkları başkasıyla paylaşacaksınız. Ama shape olarak vermek istiyorsunuz. Burada shape yok. Hemen geliyorsunuz parklar üzerine sağ tıkladınız. Burada data, export data'ya tıklıyorsunuz. Şunlar zaten hiçbir şey değiştirmiyoruz. Nereye kaydedeceğiz? Hemen yerini belirleyelim. Burada bakın istediğiniz klasör gözükmüyorsa eğer şuradaki connect to folder'a basıyorsunuz. Masaüstü yeni klasör oluştur. İşte SP diye isim verdim. Enter'a bastım. Burada başka bir klasörü seçtim. Şöyle tekrardan bunu seçtim ki şurası alsın. Bakın şurada SP yazdığını göreyim. Shapefile diye oluştur, yani SP diye oluşturdum kısaltılmışı. Buraya şu alt kısımda da save as type diyor ya. Buraya da shapefile'i seçiyorsunuz şu kısımda. İsmi ne olsun? İsmini de verelim. Yine parklar diye isim vereceğim ve save'e bastık. OK diyorum. Burada şöyle bir uyarı veriyor bize. Dışarıya aktardığınız katmanı haritaya eklemek istiyor musunuz? Ben burada hayır diyeceğim. Yani buraya getirmesin. Bu şekilde dışarıya aktarmış olduk. Hemen gidip bir masa üstünden bakalım mı? Bakın klasörümüz burada. Shape içerisine girdik. Bakın sadece parklar var. Bu dosyanın hepsini tabii vermeniz gerekiyor. 4 tane zorunlu uzantı var. Eğer çok kafanız karışıyorsa bütün hepsini alıp verebilirsiniz. Sadece shape dosyası parkları vermiş oldunuz. O paylaştığınız kişi de gelip ne yapacak burada? Ben şöyle boş bir çalışma alanı açacağım. Şu şekilde. Tamam mı? Şöyle açtım. Bakın normalde katalogdan data çağırmıştık ya. Hani gelip buradan işte geodatabase'in altına gelip buradan katmanı sürükle bırak yaptığınızda çağırıyordunuz. Burada aynı mantık gelip shape'i de sürükle bırak yapıp çağırabilirsiniz. Yani şöyle tekrardan kapatacağım remove deyip ya da gelip buradaki artı butonuna tıklayıp add data'ya basarsınız. Burada zaten klasörüm tanımlı ama tanımlı değilse geliyorsunuz connect to folder diyorsunuz. İşte masa üstünü tanımladınız ya da işte klasörünüz neredeyse ben mesela masa üstünü tanımladım. Bakın masa üstünü tanımladım şuradan. Tamam. Gelip buradan seçebilirsiniz daha önceden tanımladığınız klasörler varsa. Tanımladım. Geldim içerisine giriyorum shape içerisine. Buradan shape'i seçip çağırıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Bundan da bahsetmiş olalım. Evet, ArcMap'te sayısallaştırma ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Tabii sayısallaştırmada hani daha fazla işlem var. Mesela bir alan başka alanı kapsıyorsa bu alanı ondan kesip çıkarma işlemi olabilir. Alanları birleştirme olabilir. Ya da işte objeyi ayırma olabilir. Bu tarz işlemler de var. Bunları tabii buraya eklemedim. Çünkü buraya eklersem video çok uzamış olur. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki konumuz tablo yapısı ile ilgili olacak. Yani yine ara ara farklı konuları da çekip hani paylaştığım oluyor. Ama özellikle temel konuları bir seri halinde sizlerle paylaşmak istiyorum ilk başta. İşte mesela neyi çektik? Koordinatlandırmayı çektik. Hem Mapinfo hem QGIS hem de ArcMap'te. Sayısallaştırmayı çekmiş olduk şu an 3 programla birlikte. Bunun dışında tablo yapısıyla devam edeceğiz. Yani özellik tablosu, veri sayfası ya da diyoruz ya ismine. Bunlar da işte alan hesabı nasıl yapılır? Hesaplamalar, formüller nasıl uygulanır? Join işlemi nasıl yapılır? Size bunlardan bahsedeceğim. Sizin de varsa eklemek istedikleriniz, sorularınız yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.